Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Efnan bebeğimin kıyafetlerini örmeye sıra geldi. Vücut gövde yapımını, kafa ve saç yapımını hepsini anlattım. Bu bölümde kıyafetlerini örmeye başlayacağız. Diğer bölümler arkadaşlar köşede Efnan bebek oynatma listesi halinde kartlar var şurada. Oraya tıkladığınız zaman hemen ulaşabilirsiniz Efnan bebeğin gövde yapımına. Bu renkle ördük gövdesini. Dediğim gibi iki renkle de yapabilirsiniz. Ben kombin olarak bu renkleri kullandım bebeğim için. Önce bu bölümde eteğini ve ayakkabısını yapacağım. Etek modelimiz bu şekilde. Ayakkabılarımızda burnu açık, çift tabanlı. Önce dediğim gibi eteğini ve ayakkabısını anlatacağım. Yapımına geçmeden önce sizden kanalıma abone olmanızı istiyorum. Yorum ve beğenilerinizle de destek olursanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyorum. Ben etekte, mavi etekte Gazzal Baby Koton kullanmıştım. Şimdi taba rengiyle öreceğim. O da Gazzal Baby Koton. Tığ da 2.10 milim tığ kullanıyorum. Yazısı silinmiş arkadaşlar, numarası. 2 milim, 2.10 milim, yani gövdeyi ördüğüm 1.75 tığ kullanmıyorum. Bunu kullanacağım. Çünkü biraz daha serbest olmasını istiyorum. Elim sıkı çünkü arkadaşlar benim. Şimdi şöyle önce düğüm atarak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. 6 zincir çektim. İkinci zincirden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Bir zincir çekip döndürüyorum. Arka lobdan öreceğim. Bakın, normal sık iğne gibi batmayacağız. Normal sık iğneyi buradan batıyoruz. Ben şuradan batacağım. İki kanat var. Arkadaki kanada, yani bulo deniyor buna. Buraya batıp sık iğnelerimi yapıyorum. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. 5 sık iğne dönerek 5 sık iğne yapacağız. Bir zincir çekip dönüp 5 sık iğne yaparak bu bel kısmını 3. sırayı yapıyorum. 2, 3, 4, bakın böyle. 5 sık iğne dönerek arka lobuna batarak, bakın burada hemen ikinci zincirden sonra ilk boşluğa arka lobuna batarak başlıyorum sırama. 2, 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 sıra oldu. 39 sıra öreceğim. Bu sıralar önemli. Niye? Çünkü şu etekteki örneği kurarken bu sayıyı tutturmamız için 39 sıra yapmamız gerekiyor. Bu sıra 39 tane olacak. Böyle dümdüz öreceğim. Bakın, şunu sayarsanız şimdi birinci sıra burası, ikinci sıra, tersten baktığınız zaman 2, 4 sıra örmüş oldum ben. Bakın, şunu sayarsanız bunların her biri 2 sıra. 2, 4 sıra şeklinde saymanız kolay olur.
Ön taraftan baktığınız zaman 1, 2, 3, 4 sıra yaptım ben. 39 sıra yapacağız. Böyle bu şekilde hiçbir değişiklik yapmadan 39 sıra örüp geleceğim bel kısmını. Siz de onu tamamlayın. Sonra etekteki örneği çalışacağız. 39 sıra ördüm. Şöyle sayalım arkadaşlar. İlk başta düz birinci sıramız, ikinci sıramız ters. Tersleri sayarsak ikişer ikişer kaç sıra olduğu daha kolay belli olur. Bakın tersleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Son bir de düz sıram var. Terste 38 bitiyor. Bir tane de düz sıram var. 39 sıra. Şimdi bir tane zincir çektim. Dönüyorum. Arka lobuna batıyorum. Yine bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çektim. 2 lob atladım. 2 sık iğne atlayıp sondaki 2 sık iğneyi öreceğim. Bir zincir çektim. Döndüm. Yine arka lobdan bir, iki tane sık iğne ördüm. Zincirin içine batıyorum. 2 sık iğne. Son sık iğnenin içine bir tane batıyorum. Bir tane daha batıyorum. Çift batıyorum. Sonra dönüyorum arkadaşlar bu tarafa. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu boşluklara. 2 sık iğne yaptım. Üçüncü sık iğneyi şöyle yapacağım. Bakın. Diğer ucu alıyorum. İkinci sık iğneyi şuraya batacağım. İkisini birlikte tutturacağım. Üçüncü sık iğneyi. 2 tane buraya yaptım. Köşeyi çift yaptım. Hemen dip dibe 2 tane yaptım. Üçüncü sık iğnem. Bakın buraya battım. Alttaki parçaya batıp birlikte sık iğne yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içine yine alttaki parçayla tutturarak aynı boşluğun içine bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şu boşluğu atlıyorum. Şunu atlayacağım. Bu da bakın buralara batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Aynı boşluğun içine yine ikili trabzan çift olarak yaptım. Yanındakine batacağım hemen. Şuna batacağım. Demin atlamıştım bir tane. Şunu atlamıştım. Buna batmıştık. Şimdi dibindekine batıyorum. Atlamıyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine doladım. Bu kez atlıyorum. Bu boşluğu atlayıp yanındaki boşluğa batıyorum. İkili trabzan. Yine aynı yere ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine yine 2 tane trabzan yaptım. Üzerine doluyorum. Atlamıyorum arkadaşlar. Hemen dibine yapıyorum bu kez. 2 tane aynı yere. İkili trabzan. Bakın şimdi bir tane daha yapacağım, göstereceğim. Sol tarafında atlamadan çift ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi atlayacağım, bakın. Bunu atlayacağım. Buradaki boşluğa çift yapacağım. İki tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine yine çift yapıyorum.
Bu dörtlü grubu yaptıktan sonra, bakın dörtlü grubu yaptıktan sonra atlamıyorum. Yani hiçbir boşluk atlamıyorum. Bu sıraların üstüne buralara bakın. Her bir sıranın üstü birer boşluk. Şimdi burayı yaptım. Bunu atlamıyorum bu kez. Dibine yapıyorum. Çift. Dörtlü grubun sol tarafına yaptığım çift trabzanı atlamadan yapıyorum. Şimdi yine üzerine doluyorum. Bu kez atlıyorum. Bunu atlıyorum. Buna yapıyorum. Yine dörtlü grup yapacağım. 2 zincir çektim. Yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Sadece bu iki dörtlü grubun arasında 2 zincir var. Şimdi bakın dörtlü grubun sağındakinde bir delik atladım. Solundakinde atlamıyorum. Yani sağındakinde atladım, solundakinde hiç atlamadan dibine batıyorum bakın. Çift trabzan yapıyorum. Üzerine doluyorum. Bu kez atlayacağım. Çünkü şu dörtlü grubu yapacağım. Bunu atlıyorum. Bunun içine, bu boşluğa dörtlü gruptan arada 2 zincir çekerek aslında arkadaşlar bu örneğin iki tarafında da, yani şu dörtlü grubun iki tarafında da birer boşluk atlanıyor. Fakat örnek o zaman çok az oluyor. Ben ilk sırada böyle bir denge kurarak bu dörtlü grupları biraz fazlalaştırdım. Bakın şurada daha çok belli. Yaptıkça ortaya çıkıyor. İlk başta 3 zincir çektik. Bir tane dibine aynı yere trabzan yaptık. Atladık burada, bakın atladık. Dörtlü grup yaptık. Atlamadık, çift yaptık. Atladık, dörtlü grup yaptık. Hemen dibine çift trabzan yaptık. Yanına bir delik atlayarak dörtlü grup yaptık. Solundakini atlamadık, dibine yaptık. Atladık, dörtlü yaptık. Atlamadık, dibine yaptık. Atladık, dörtlü yaptık. Bu şekilde arkadaşlar tamamlayacağım. Bakın şimdi dörtlü grubun sol tarafına ne yapıyorduk? Atlamıyorduk. Bu örneği burada düzgün yaparsanız hem denk geliyor hem de bundan sonra artık kolay. Çift yaptım. Üzerine doladım. Bu kez atlayacağım. Yani şunu atlayacağım. Bu sıranın dibine yapıyorum. Dörtlü grup. Araya 2 zincir çekip 2 tane yine aynı yere trabzan yaptım. Yanındakine hemen bu kez atlamadan yapıyorum. Çift trabzan. Bu kez atlıyorum. Bu sıranın dibine dörtlü grubumuzu yapıyoruz. 2 trabzan, araya 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 tane trabzan. Bu şekilde devam edeceğim. Bu kez atlamıyorum bakın. Atlıyorum. Şuraya kadar yapacağım arkadaşlar. Sonunu göstereceğim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Son kısma geldim arkadaşlar. Bakın burada dörtlü grubumu yaptım. Şimdi atlıyorum. Bakın dörtlü grubun dörtlü grubun solundakini atlamıyoruz. Burayı yapıyoruz hemen. Dibine çift yapıyoruz. Bir tane atlıyorum. Sondaki şu son sıranın bakın düz olan sıranın dibine
batıp buraya dörtlü grup yapacağım. Bir, iki. İki tane aynı boşluğun içine trabzanımı yaptım. Bakın burada da ikili, aynı yere iki tane bu zinciri de sayıyoruz. Trabzan yaptım, yere geldim. İlmek kaydırma ile birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 3 zincir çektim. Bakın burada zincirle birlikte 1, 2, 3, 4 tane trabzan var. Zincirden sonra 3 tane trabzan var. Her birine üstüne yapıyorum. Her birinin üstüne. Bakın zincirle birlikte 4 tane olacak. Bu dörtlü grubun ikisinin üzerine ve çiftin üzerlerine yapıyorum. 4 tane. Üzerine doladığım bu zincirin içine batacağım. Yine aynı dörtlü grubu buraya yapacağım. 2 zincir aynı boşluğun içine yine ikili trabzan. 4 tane, aralarında 2 zincir var. Üzerine doluyorum arkadaşlar. Bakın burada şurada 6 tane trabzan var. Bu zincire kadar. Bu 6 trabzanın her birine batacağım üzerlerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Zincirin yanına geldim. Bakın hemen zincirin içine bu kez dörtlü grubu yapıyorum. Aralarında 6 tane trabzan var. 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içine yine ikili trabzan. Yine aynı şekilde burada bakın 6 tane, şöyle 6 tane trabzanım var alt sırada. Onların üzerine birer tane trabzan yapıp zincirin olduğu yere kadar geliyorum. 4, 5, 6. Zincirli kısma geldim. Yine dörtlü trabzan grubumuzu buraya yapıyorum. 2 zincir araya çekiyorum. Aynı boşluğun içine yine 2 tane daha yaptım. Yine aynı yere geldik. Bunu da göstereceğim. Sırayı bu şekilde sonuna kadar aynı şekilde dolduracağız. 6. Yine buraya dörtlü grup 6 tane, dörtlü grup 6 tane. Bu şekilde buraya kadar gelelim arkadaşlar. Sona kadar, sıranın sonuna kadar burada yine göstereceğim. Sona geldim. Son dörtlü grubu yapacağım. Bakın burada dörtlü grubun, alttaki dörtlü grubun 2 tane trabzanı var. Onları da yapıyorum. Arada 6 tane trabzan vardı. Bakın onu burada tamamlamış olduk. Zincirin üçüncüsüne bağlantı yapıyorum. İlmek kaydırma ile bir zincir çektim. 2, 3 zincir çektim. Yine yanındaki trabzanın üzerine batarak trabzan yapıyorum her birinin üstüne. Zincire kadar 2, 4, 5 zincirle birlikte 5, 6. Zincirin üzerine geldim. Zincirin üzerine içine yine dörtlü grubumuzu yapacağız. 2 zincir araya çekiyorum. Yine ikili trabzanımı yaptım. Bakın bu kez arada 2, 4, 6, bakın 2, 4, 6, 8, 10 tane
trabzan var. Zincirden zincire. Bunlar her sırada artıyor. İlk sırada 6 idi bir önceki sırada. Burada aradaki trabzan sayısı burada 10'a çıktı. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincire kadar 10 tane yaptım. Yine zincirin içine dörtlü grubumuzu yapıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra yine 2 tane içine yaptım. Yine zincire kadar 10 tane trabzanım var. Onları yapacağım. Dörtlü grubumu yapacağım. Aynı şekilde arkadaşlar. Sadece sayılar fazlalaştı. 10 tane trabzana çıktı arada. Hepsini yapıp tamamlayacağım. Son kısma kadar yapıp geleceğim. Sıranın sonuna geldim. Dörtlü grubumu yaptım bakın. Burada 4 tane trabzan kaldı sıranın sonuna kadar. 2, 3, 4. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine hemen yanındaki trabzanın üstünden başlıyorum. Zincire kadar öreceğim. 4. Her bir trabzanın üzerine birer tane. 5, 6, 7, 8. 8 tane olduktan sonra zincirin üstüne geldim. Boşluğuna yine dörtlü grubumu yapıyorum. İki zincir çekip arasına. Şimdi zincire kadar burada 14 tane 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane trabzan var. Bir alt sırada dörtlü grubun üzerine de yaptığımız için 2 buradan 2 buradan 4 tane artıyor. Bakın bu bir alt sırada dörtlü grubun trabzanları bu 2 tanesi. Buradan başlıyorum. Diğer tarafa kadar öreceğim. Ördüm buraya zincirin içine 2 tane yaptım. Yine 2 tane daha aynı boşluğun içine dörtlü grubumu yaptım. Yine 14 tane trabzan buraya dörtlü grup. Bu şekilde arkadaşlar hepsine aynı şekilde uygulayarak bu sırayı da buraya kadar tamamlayacağım, öreceğim. Tamamladım sırayı. Burada dörtlü gruptan sonra 6 tane trabzan oldu. 3. zincirin üzerine bağlıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip file yapmaya başlayacağım. Şu kısımları arkadaşlar nasıl düzgün duracak? Bakın böyle karışık duruyor. Şöyle yapacaksınız. Şu orta kısımlarından şu kısımlardan şöyle böyle bir kere bunu yaptığımız zaman bir daha bozulmayacak. Elimizle biraz düzeltiyoruz. Bakın
şuradan tutup böyle bakın arkadaşlar, biraz böyle elimizle düzelttiğimiz zaman şu kısımlar aşağıya gelecek. Böyle bakın. Mavi etimi bakın. Bozulmuyor. Şimdi burayı bitirdik. Alt tarafa file yapacağım. Şu fileyi yapacağız. Bir zincir çektim. Arkaya dönüyorum. İpi kesmiyorum arkadaşlar. Kesmeden buraya geçeceğim. Kesmektense böyle geçmeyi tercih ediyorum. Şu trabzanların dibine batarak 2 zincir çektim. Bakın hemen bu trabzanın dibine battım. Bir tel aldım. İlmek kaydırma. 1-2 zincir çektim. Bir alt sıradaki, bakın şu zincir çektiğim yer, onun dibine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. 1-2 zincir. Bir alt sıradaki zincirle başladığım sıranın dibine 1-2 zincir çektim. Şimdi eteğimizin tersini şöyle tutuyoruz. Burası ilk başladığım yer, bakın şurası. Önden göstereyim. Şu kısım 3 zincir çekmiştik. Bir tane trabzan yapmıştık. İlk başlangıç yeri, sıranın başlangıç yeri burası. Tam şuraya, buraya arkadan bağlantı yapacağım. Bakın burada belli zaten. Şu zincir, şu da trabzan. Ortasına batıyorum. Buraya bağlantı yap. Buraya geçtik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın bağlantıyı baştaki çift trabzanın ortasına yapmıştık. Bir dahaki bağlantılarımızı şu dörtlü grubun deliği burası, yanında çiftli grup var. Yani çift yaptığımız, çift trabzan yaptığımız yer var. Onun ortasına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir daha göstereceğim arkadaşlar. 5 zincir çekiyorum. Bakın arkayı çevirdiğim zaman şurada göstereyim. Şimdi buraya bağlantı yaptım. Bakın. Dörtlü grubun yanındakine bağlantı yaptım. Yine dörtlü grubu atlayacağım. Dörtlü grubun yanındaki bu çift trabzanın ortasına batacağım. Yine dörtlü grubu atlayacağım. Yanındaki çiftli trabzanın ortasına batacağım. Yani ön taraftan gösterdiğim zaman şuralara batacağım. Bakın çift dörtlü grubun yanındaki çift trabzanın ortasına batacağım. Dörtlü grubun yanındaki çiftli trabzanın ortasına batacağım. 5 zincir çektim. Bunu atlıyorum. Bakın dörtlü grubun deliği burası. Tersten baktığınız zaman şu dörtlü grup burası. Yanındaki çiftli grubun ortasına batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine bu dörtlü grup yanında çift trabzan yaptığım yerin ortasına şu şekilde tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu 4 tane trabzan aynı yere yaptığım yer. Yanındaki de bu çift trabzanın ortasına tığımı böyle geçiriyorum.
1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı şekilde çiftli dörtlü grubu atlıyorum. Yanındaki çiftli grubun ortasına battım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu atladım. Dörtlü grubu çift trabzan yaptığım yerin ortasına tığımı geçirdim. Sık iğne yaptım. Bu halkalar arkadaşlar 13 tane olacak. Aşağıda ilk sırada 13 tane dilimimiz olmuştu bunlar. 13 tane arkadaşlar. Hepsi saydığınız zaman 13 dilim. Bu filenin boşlukları da 13 tane olacak. Şu boşluklar 13 tane boşluk olmuş olacak. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Zaten az kaldı. 1, 2, 3, 4. İki zincir çektim bu son bölümde. Üzerine doluyorum. Başlangıçta bir sık iğne yaparak buraya bağlamıştık. İlk başlangıcımız burası, bakın. O sık iğnenin içine ikili trabzan yapıyorum. Burada da bir boşluk oluşmuş oluyor bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip ikinci sırama başlıyorum. Ortasına batıp sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Sıranın son halkasına, son boşluğuna gelene kadar bu şekilde yapacağım. Bakın arkadaşlar, burada trabzanla bağlantı yaptığım yere geldim. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine doladım. Trabzanın üstüne batıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip 3. sırama başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu toplamda 3. sırayı yapıyorum arkadaşlar. 5 sıra olacak. Şimdi 2 tane yaptım. 3 sıra daha yapacağım. Şuraya geldiğimde, yine buraya geldiğimde, sırayı tamamladığımda, buraya son zincirin içine geldiğimde 2 zincir çekip buraya battığımda şuna bağlantı yapacağım yine trabzanla. Aynı şekilde bakın, trabzanla bağlantılarım bu şekilde oluyor. Artma olmaması için böyle yapıyorum. Buraya geldiğim zaman sık iğne yapacağım. 2 zincir çekeceğim. Şuraya yine bağlantıyı alt sıralarda 2 sırada gösterdim. O şekilde yapıp 4. sıraya, sonra bir daha yapıp 5. sırayı da aynı şekilde örüp buraya bağlantı yapıp geleceğim arkadaşlar. Toplamda bu zincirli kafesimiz 5 sıra olacak. 3. sırayı yapıyorum ben. 5 sıra yapıp geleceğim. 5 sıra yaptım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle saydığınız zaman 5 tane kutu olmalı. Yandan şöyle saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane kutu olmalı. 5 sıra. Şimdi son bağlantımı yapacağım. Bakın burada bir alt sırada trabzanla bağlamıştık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Artık burada trabzanla bağlamıyorum. Buradaki trabzanın tepesine ilmek kaydırmayı yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi aşağıdaki dilimleri yapacağız yine. Buraya 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içine yine trabzan yapıyorum. Yan zincirin içine geçiyorum. Bakın, zincirin içine. Buraya dörtlü grubumuzu bu kez bu zincirin içine yapacağız. 2 tane yaptım trabzan. 2 zincir çektim. Yine 2 tane trabzan. Aynı aşağıdaki gibi yapacağız. Yalnız yerlerini bu şekilde yapacağız. Dörtlü grubu yaptım. Sık iğnenin üzerine yine çift trabzan yapıyorum. Zincir yok aralarında.
Sadece burada var zincir. Üzerine doladığım zincirin boşluğuna dörtlü grubumu yapacağım. 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzan. Yine zincirin boşluğuna çift trabzan. Sık iğnenin boşluğuna, pardon. Zincirin boşluğuna değil. Bu şekilde bakın, son kez gösteriyorum. Zincirin içine batıyorum. Dörtlü grubumuzu buraya yapıyorum. 2 zincir, aynı boşluğa yine 2 tane trabzan yaptım. Çift trabzanımızı, yani aynı yere battığım trabzanı buradaki sık iğnenin içine yapacağım. 1 2. Yine yan tarafa geçip dörtlü grubuma başlayacağım. Bu şekilde arkadaşlar, sıranın başında yaptığımız işlemi aynısını, yani ilk katta yaptığımız aynı işlemleri burada da uygulayacağız. Böyle bu sırayı bitireceğim. Buraya dörtlü grubu yapacağım. Bakın, buraya dörtlü grubu yapacağım. İlmek kaydırma ile bağlantı yapıp buraya hemen yine aynı şekilde aşağıda olduğu gibi arkadaşlar 3 zincir çekip 3 tane trabzan yapıp dörtlü grubu buraya. Sonra buraya 6 tane dörtlü grubu buraya. 6 tane dörtlü grubu buraya. İkinci sırada öyle aynı ilk katta olduğu gibi yaptığımız gibi toplamda 1 2 3 4 sıra bu dilimlerimizi yapacağız. 4 sıra oluyor. En son yaptığımız sırada arası 14 trabzan. 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 trabzandı. Ondan sonra bu dörtlü grubu yapmıştık. Aynı o şekilde bu ikinci katı da aynısını yapacağız. Bitireceğiz. Bakın, pilelerimiz düzgün duruyor. Oynuyorum ama bozulmuyor arkadaşlar. Bunu yerleştikçe, yerine oturdukça bozulmadan böyle kullanabileceğiz. Eteğimi bitirdim. Bu şekilde bakın, düğmesini de diktim. Bitirdikten sonra arkadaşlar şöyle yapın. Bakın şöyle. Sonra pilelerimiz hiç bozulmuyor. Eteğimiz hazır. Şimdi ayakkabı yapımı ile devam edeceğim. Ayakkabının tek eşini ben yaptım. Bu rengi kullanacağım hırkasında. Onun için bu renk ve koyu somon rengiyle ayakkabısını yapacağım. Ayrıca bu rengi de kullanacağım, etek rengini. İplerimin kod numaralarının hepsini arkadaşlar açıklama kısmına ekleyeceğim videoların. Oradan detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Gazal Baby Cotton bu ipim. Bu ipim yarn artı cins. Numarasını bilmiyorum şu anda. Bu somon renginin kod numarası 3465 kod numarası. Dediğim gibi bu yarn artı cins elimde bayağıdır vardı. Elimde olan bir ipti. Numarasını eğer bulabilirsem açıklama kısmına ekleyeceğim. Bunun da öyle arkadaşlar. Bunun da Gazal Baby Cotton'un da numarasını açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi ayakkabı yapımıyla devam edeceğiz. Önce bir tane ben taban ördüm. Bu tabandan 2 tane öreceğiz. Birini bu renk ördüm. Diğerini bu renk öreceğim. Şimdi birlikte bu renkle taban kısmını örelim. Ben taban için böyle plastik bir parça kesiyorum. Yoğurt, dondurma ya da dondurma kutularından.
Plastik kutulardan bunları kesebilirsiniz. Tabana uygun bir şekilde. Biraz daha kenarlarından keseceğim. Çok az küçülmesi gerekiyor. Tersine koyduğumuzda son sıra biraz dışarıda kalması gerekiyor. Çünkü oradan tutturacağız. Bu şekilde hazır. Şimdi dediğim gibi bu parçadan iki renk aynı şekilde öreceğiz. Ayakkabımız böyle arkadaşlar. Daha yakından göstereyim. Açık, burnu açık bir ayakkabı. Çift tabanlı. Hemen başlıyorum. Tığım yine 2.10 milim tığ kullanıyorum. Aynı tığ kullanıyorum elbiselerde. Önce düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. İkinci zincirden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Son boşluğun içine 3 tane yapacağım. 1, şu ipi döndürüyorum. 2, 3 tane aynı boşluğa sık iğne yaptım. Zincirin diğer tarafından devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Son boşluğum, bakın, son boşluğum burası. Çift yapıyorum oraya. Sıra başına ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ikinci sırama başlayacağım. Birinci sıra sonunda 18 tane sık iğnem oldu. Şimdi hemen dibine batıyorum. Çift yapıyorum. Yanından devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Sıradaki 3 sık iğnenin içine çift yapıyorum. Birinci çifti yaptım. İkinci çifti. Üçüncü çifti. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 sık iğne yaptım. Yine kalan iki boşluğun içine 2 tane çift yaptım. Birinci çifti yaptım. Yanındaki boşluğa ikinci çift. Şu arkadaşlar, şu boşluk sık iğne boşluğu değil. Birleştirirken, ilmek kaydırma yaparken oluşan halka orası. Oraya batmıyoruz. Son sık iğnenin içine çift yaptım. Sıradaki, yani sıra başındaki ilk sık iğnenin içine tığımı geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ilk sık iğnenin içine battım. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne yaptım. Bir tek, bir çift sık iğne, bir tek, bir çift sık iğne, tekrar bir tek, sıradakine çift.
Sırasından devam ediyorum. Yanından 6 sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 tane ördüm. Bir tek, bir çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. 2 kere bir tek, bir çift yaptım. Sıramı tamamladım. İlmek kaydırma ile sıra başına bağladım. Bir zincir çektim. Son sırayı yapıyoruz. Bir zincir çektikten sonra hemen dibine batıyorum. 1 2 sık iğne yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. Yanından yine başlayarak 6 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Bir tek, iki tek, üçüncüsüne çift. 2 tek, bir çift yaptım bir kere. 1 2 tek, bir çift. İkincisini yaptım. 1 2 tek, bir çift. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yaptım. 3 kere yapmış oldum onu. 2 tek, bir çifti. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördükten sonra yine 2 tane örüyorum. Çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. Tekrar 2 tane sık iğne yaptım. Son boşluğun içine çift yapıyorum. 2 kere 2 tek, bir çift yaptım sıra sonunda. Yandaki yani sıra başına tığımı geçirdim. Buradan da ilmek kaydırma yaptım. İpimi kestim. Bunu çıkarıyorum böyle arkadaşlar. Bakın ilmek kaydırma yaptım. Sık iğne burası. Bu sık iğneye yanındaki sık iğneye tığımı geçirdim. İpimi oradan arkaya geçirdim. Sonra bu son ilmek kaydırmanın içine tığımı geçirip buradan ipi arkaya geçirdim. Bakın burada bu şekilde ek yeri belli olmuyor. Bir zincir çekip bırakırsak orada belli oluyor bitiş yeri. Şimdi buradan arkadan tığımla geçiriyorum. Şurada bir düğüm atıyorum. Bu iplerimi biraz kısa kesiyorum. İkinci tabanımız da hazır. Plastik parçamız da burada. Şimdi diğer bu ipimi alıyorum. Bunu ördüğümüz ip arkadaşlar yeşil gibi, kahve gibi farklı bir renk. Kına yeşili gibi, ayrıca kahve gibi de duruyor. Şimdi bu parçaların arka kısımları yani bitiş noktaları burası bakın. Şurada ek yeri var. Orası bitiş noktası. Bunun da bitiş noktası orası. Arka kısımları orası olacak. Böyle sırt sırta iç ters kısımları iç içe gelecek şekilde üst üste yerleştirdim. Şimdi şurada ortada bu açık renk taraftan tığımı geçiriyorum.
Önce bu ipimi düğümlemem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle düğümleyeyim. Tekrardan buradan geçirdim. Arkadan da geçiriyorum. Düğümlediğim ipimi buradan ön tarafa çektim. Sırayla şu kısımlardan batarak sık iğnelerin üstünden alttaki parçayı da geçirip buradan ilmek kaydırma yapıyorum. Yan yana. Burada 36 sık iğnemiz oldu son sırada arkadaşlar. Sıraları söylememiştim. 18, 24, 30 ve 36 sık iğne oldu sıranın sonunda. Yani bitirdikten sonra sık iğne sayımız 36. Şimdi burada arka arkaya, yani sırt sırta verdiğimiz parçaları birleştiriyoruz ilmek kaydırmayla. Şöyle arkadaşlar, tamamlamadan önce bu düğümü, ilk baştaki düğümü içeri çekeceğim. İçeri çekip buraya gizleyeceğim onu. Şimdi burada son yaptığım ilmek kaydırmayı ilk yaptığımın içine tığımı geçirerek buradan geçirdim ipimi. Daha sonra ilk ilmek kaydırma, son ilmek kaydırmanın içine bu taraftan geçirdim. Geçirdim. Düğüm atıyorum arkadaşlar. Bir tane burada düğüm atıp sabitliyorum. Sonra bu ipi hemen dibinden içeri alacağım. Böylece tabanımız hazırlandı. Bu tabanın çevresinde arkadaşlar 36 tane
ilmek kaydırma oldu. Sadece şurada bir tane en son yaptığımız birleştirme ilmek kaydırması fazla. Orayı atlayacağız yaparken. Şimdi ön kısımda ayakkabımızın burnu burası olacak. Ek olan yer, birleştirme yaptığımız yer arkası olacak. Arkası olacak. Ön tarafı burası. Ön tarafta tam ortada 6 tane şöyle ortasını olarak ortası olarak düşündüğümde 1 2 3 tane sağ tarafa, tekrar 1 2 3 tane sol tarafa ayırdım, işaret taktım. Ortadaki 6 tane sık iğneyi, yani ilmek kaydırmayı ortada bırakacağız. İğneleri geçirdiğim yerler başlangıç yeri olacak. Burası ve burası. Şimdi ipimi alıyorum. Kahverengi ipimi. Bu ipim Yarnars cins arkadaşlar. Biraz kalın bir ip. Esnettim. Esneyebilen bir ip. Bu ipler gazal daha ince olduğu için ona uyum sağlaması açısından böyle incelterek o kalınlığı birbirine denkleştiriyorum. Şimdi şöyle tığımla bir düğüm atıyorum buraya yine. İşaretimi bunu çıkarıyorum. Bunun da çıkardım yere batacağım. İğneyi çıkardım yere. Yalnız arka lobuna batacağım. Bakın gösteriyorum. Şuraya. Bu sık iğneydi. Bu ilmek kaydırmaydı. Hemen arkasındaki kanada. Ön kanada değil veya ikisine birden değil. Ortasına batıyorum. Buradan ilmek kaydırma yapıyorum. Düğümüme bir zincir çekip aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. Buradan başlamış oldum. Hepsini arka lobdan alarak, bakın şuradan daha rahat görünüyor. Bu kanatlarına, arkadaki tek kanadına batarak sık iğne yapmaya başladım. Bu birleştirme yerine geldiğimde arkadaşlar, o son burada küçücük sıkışıyor zaten, ona batmak zor. Zaten batmayacağız ona. Bunu atlıyorum. Şunu atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. ...17 tane sık iğnemiz oldu. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. sık iğnemi de buraya yaptım. Şu ipimi arkadaşlar, başlangıç ipimi ya iğne ile ya da böyle tığımızla hemen dibindeki boşluğa tığımı geçirdim.
Bir zincir çektim. Hemen dibindeki ilk boşluktan başlayarak 30 sık iğneyi bir sıra öreceğim arkadaşlar. Yine böyle buraya kadar öreceğim. Bir sıra ördüm. İç taraftan örülüyor. Dönerek ördüğümüz için bir içten bir dıştan örüyoruz. Şimdi dıştan öreceğim. Bir zincir çekip döndüm. Arka lobdan öreceğim arkadaşlar bu sırayı. Bakın. Bulodan yani ortasına batacağım. Bir sık iğnemizin normalde böyle batıyoruz. İki kanadına batıyoruz. Fakat burada farklı bir teknik kullanıyorum. İlk defa yapanlar arkadaşlar amigurumiyi bazı teknikleri bilemeyebilir. Arka lob deniyor. Buna bulo deniyor. Oradan batıyorum. 2 3 aynı şu ilk sırada yaptığımız gibi arka lobuna batıyoruz. 4 bir tane daha örüyorum. 5 tane arka lobdan ördüm. Sonra devam ediyorum. Normal batmaya devam ediyorum. 1 2 3 20 tane öreceğim. 20 tane ördüm. Yine arka lobdan batıp 5 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 sık iğneyi arka lobdan örüyoruz bu kısımda. Bir zincir çektim, yine döndüm. Yine arka lobdan bakın arkadaşlar. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 4 5 tanesini arka lobdan örüyoruz. Sonra normal şekilde 20 tane sık iğneyi öreceğim. Yirminci sık iğnemi de yaptım. 5 sık iğne kala tekrar arka lobdan öreceğim. 1 2 3 4 5 bir zincir çektim, döndüm, yine arka lobdan bakın 1 2 3 4 5 tane yine arka lobdan ördüm. 20 sık iğnemi diğer tarafa kadar örüyorum. Yirmi. 5 sık iğnem kaldı. O 5 sık iğneyi yine arka lobdan alarak tamamlayacağım. 3 4 5 bir zincir çekip döndüm. Arka lobdan yine 1 2 3 4 5 tane ördüm. Artık arka kısmı ayakkabımızın bu ana kısmı bitti. Şimdi ön kısmını yapacağım. Dönüyorum tekrar. Bir zincir çekip döndüm. 1 2 3 4
5 tane yine arka lobdan sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip yine dönüyorum. 1 2 3 4 5. Burada 3 sıra yapmış oldum. Şurası 3 sıra. Bir zincir çekip döndüm. 1 2 3 4 5. Yine bir zincir çekip döndüm. 5. sırayı yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane arka lobdan ördüm. Ön bantımız da bitti. Şimdi şöyle döndürüyorum. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. Arka lobdan yaptığımız 5. sık iğnenin arka lobuna bakın. Arkasından geçirdim tığımı tek kanadına. Daha sonra ipimi bu tarafa geçiriyorum. Bakın dibine batıyorum yine aynı yere ve aynı yere batıp diğer taraftaki bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Arkaya çektikten sonra 5. burada ördüğüm 5. sık iğneye, bu taraftaki de 5. sık iğnenin arka loblarına, tek kanatlarına batıp ilmek kaydırma yapıyorum. İkincisine batıyorum. Arkadaki ikinci sık iğnenin yine arka lobuna, bu taraftaki arkada kalan lobuna battım. Kanadına battım. İkinci sık iğnemi yaptım. İlmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Sık iğne değil. Yine arka lobuna battım. Alttaki parçanın arka lobuna batıp ilmek kaydırdım. 3 oldu. Dördüncüyü yapıyorum. Ve 5. son. İlmek kaydırmamı da yaptım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kısa bir şekilde kestim. Şimdi burada bu ipimi iğne takacağım, içeri gizleyeceğim. Şimdi burada genişlik olduğu için böyle daraltma yapacağım. Bakın böyle açık burası. Bu şekilde ilmek kaydırma yaparak daraltacağız. Öncelikle düğümledim ipimi. Şuradaki en dipteki başlangıç yaptığım yere, sık iğneleri başladığım yere geçirdim. Bunu atlıyorum arkadaşlar. Atlayarak ve sıkı bir şekilde yapacağım. Şunu atlıyorum. Buna ilmek kaydırma yapıyorum. İki sıra atlayacağım. 1, 2, 3. sıraya bakın buraya sıkı bir şekilde ikinci ilmek kaydırmamı yaptım. Burayı ve burayı atlıyorum. Şu kısma 4. ilmek kaydırmamı sıkı bir şekilde yaptım. Pardon, 3. ilmek kaydırmamı. Tekrar bunu atlıyorum. 1, 2, 3, 4.
ilmek kaydırmalarımız sıkı olsun. Yani şurası çok böyle açık olmasın. Sıkı. Burayı buraya atlıyorum. Bunun üstüne 5. ilmek kaydırmamı yaptım. Bunu atlıyorum. Buraya 6. ilmek kaydırmamı yaptım. Ve en son sıraya sıkı bir şekilde bağladım. Bu şekilde daralması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmek kaydırma yaptım. Yalnız sıkı sıkı yaptım. Atlayarak, 2 sıra atlayarak yaptım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. Bu iplerimi iğne ile içeriye gizleyeceğim. Buradan geçireceğim arkadaşlar. İçeride gizlemiş olacağım. Etek ve ayakkabılarımız tamamlandı. Böylece bu videonun sonuna geldim. Ayakkabımızın son hali bu şekilde. Bir dahaki bölümde ceket ve bolerosunu anlatacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen.